Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle közlenmeden yapılan pratik yağlı biber turşusu hazırlayacağız. Malzemelerimiz 1 su bardağı su, 1 su bardağı sirke, 1 su bardağı sıvı yağ, dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 tutam maydanoz, ince şekilde doğranmış, 1 baş sarımsak, temizlenip doğranmış, 1 yemek kaşığı tuz. Öncelikle 1 kilo kapya biberimizi nasıl doğrayıp hazırladığımızı görelim. Bu şekilde etli ve güzel olgunlaşmış biberlerimizin çekirdeklerini temizledim ve çok küçük parçalar olmadan küp küp doğradım. Sizler de çok küçük parçalar yapmayın ki pişerken biberleriniz erimesin. Ben bu şekilde hepsini hazırladım. Şimdi tarife geçebiliriz. Öncelikle ısınmış olan tenceremize 1 su bardağı sıvı yağını ekliyoruz. Üzerine 1 su bardağı sirke ve suyumuzu da ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi kaynayan suyumuza tuzumuzu ilave edelim. Biraz karıştıralım. Ve artık biberleri de yavaş yavaş ekleyebiliriz. Biberlerimizi kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak kapağı kapalı halde pişirelim. Kontrollü bir şekilde pişirelim ki erimesin. 15-20 dakikaya istediğimiz kıvamda oluyor. Benim elimde kapakları kaynatılmış ve sterilize edilmiş kavanozlarım var. Bunlara dolduracağım turşumu. Şimdi kapalı halde pişmiş olan biberlerimizin üzerine sarımsaklarımızı ilave ediyorum. Ve biraz bu şekilde de piştikten sonra ocağımızı kapatıyoruz. Üzerine kıyılmış maydanozumuzu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bu şekilde bile soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Ve şimdi sıcak halde kavanozlara doldurmaya başlayalım. Siz dilerseniz porsiyonlu küçük kavanozlar da kullanabilirsiniz. Bizim için bu yeterli oluyor. Bu tarifi yemeklerinizin yanında meze olarak tüketebilirsiniz. Ya da misafirlerinize kahvaltılarda ikram edebilirsiniz. Gerçekten nefis oluyor. Tadı çok güzel.
Bir kere yaptıktan sonra her zaman bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Ben turşularımı bu şekilde kavanoza dolduruyorum. Turşunuzu dilerseniz soğuduktan sonra hemen tüketebilir ya da bu şekilde vakumlanmış halde daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Açılmış olan kavanozunuzu dolapta muhafaza etmelisiniz. Evet, kavanoza suyumuzu da ilave etmeyi unutmuyoruz. Ben bütün turşumu suyunu da ekleyerek iki kavanoza eşit şekilde paylaştırdım. Benim bu tarifle 2 kavanoz turşum oldu. Bu şekilde turşularım hazır. Bu tarifimi yeşil kıl biberle de deneyebilirsiniz. Aynı şekilde pişirerek onu da böyle hazırlayın. Öyle de çok nefis oluyor. Şimdi kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Ve kavanozlarımızı ters çeviriyoruz ki vakumlansın. Benim bir kavanozum arttı. Ters çevirdiğimiz kavanozlarımın üzerini bir bezle kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Turşularımız hazır. Videomu izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.